Friedrich Nietzsche, yaşamı, felsefesi ve etkileri. Friedrich Nietzsche, 19. yüzyılın en radikal ve etkili filozoflarından biridir. Geleneksel ahlak, din ve modern kültür üzerine yaptığı sert eleştirilerle tanınır. Tanrı öldü sözü, Hristiyan ahlakının çöküşünü simgelerken, üst insan, Übermensch, kavramı insanın potansiyelini aşma fikrini temsil eder. Bu videoda Nietzsche'nin yaşamı ve kişisel dönüşümleri, temel felsefi kavramları, din, ahlak ve modernite eleştirileri, psikoloji ve sanata katkıları, günümüzdeki etkilerini ele almaya çalışacağız. Nietzsche'nin yaşamı ve entelektüel yolculuğu, çocukluğu ve gençliği, 4864-1869, 15 Ekim 4080'de Almanya'nın Röcken kasabasında doğdu. Babası bir Lüterici papazdı. Erken yaşta babasını kaybetmesi onu derinden etkiledi. Bonn ve Leipzig üniversitelerinde klasik filoloji eğitimi aldı. Arthur Schopenhauer'in eserleriyle tanışması hayatını değiştirdi. Basel Üniversitesi ve Wagner'le dostluğu 1869-1779. Henüz 24 yaşında profesör oldu. Ünlü besteci Richard Wagner'le yakın arkadaşlık kurdu, ancak Wagner'in Hristiyanlığa dönüşüyle araları açıldı. Trajedyanın Doğuşu 1872 adlı eseriyle Yunan trajedisinin ruhunu analiz etti. Bağımsız düşünür olarak yıllar 1879-1889, sağlık sorunları nedeniyle akademik kariyerini bıraktı. İnsanca, pek insanca, şen bilim, böyle buyurdu Zerdüşt gibi eserler yazdı. 1889'da zihinsel bir çöküş yaşadı. Ömrünün son 11 yılını bakıma muhtaç geçirdi. Ölümü ve mirası 1900. 25 Ağustos 1900'de hayatını kaybetti. Eserleri, kız kardeşi Elizabeth Förster Nietzsche tarafından bazen tahrif edilerek yayımlandı. Nietzsche'nin temel felsefi kavramları, güç istenci, Wille zur Macht, Nietzsche'ye göre tüm canlılar güçlerini artırma dürtüsüyle hareket eder. Hayatta kalma değil, daha fazla güç arzusu temeldir. Üst insan, Übermensch, geleneksel ahlakın ötesine geçen, kendi değerlerini yaratan birey. Zerdüşt'ün mesajı, insan, aşılması gereken bir varlıktır. Bengi dönüş, ewige Wiederkunft. Yaşadığın hayatı sonsuz kez tekrar yaşamak zorunda kalsaydın, nasıl davranırdın? Bu fikir, yaşamı anlamlı kılma çağrısıdır. Apollon-Dionysos ikiliği Apollon, akıl, düzen, form. Dionysos, içgüdü, kaos, coşku. Sanat ve yaşam, bu iki gücün çatışmasından doğar. Perspektivizm mutlak gerçek yoktur. Her bilgi, belirli bir bakış açısına dayanır. Nietzsche'nin eleştirileri din ve Hristiyan ahlakı Tanrı öldü sözü, Batı'nın manevi çöküşünü simgeler. Hristiyanlık, köle ahlakı yaratmıştır. Zayıfları yücelten bir sistem. Geleneksel ahlak, iyi ve kötü yerine güçlü ve zayıf perspektifini savunur. Suçluluk duygusu, insanın içgüdülerini bastırmasına yol açar. Modern kültür ve kitle toplumu, son insan kavramı. Yaratıcılıktan yoksun, konfor düşkünü bireyler. Demokratik değerler, sıradanlığı teşvik eder. Nietzsche'nin psikoloji ve sanata katkıları, Freud'un bilinçaltı teorisini etkiledi. Varoluşçuluk, Sartre, Camus ve postmodernizm, Foucault, Derrida üzerinde derin izler bıraktı. Kafka, Thomas Mann ve D.H. Lawrence gibi yazarlar ondan esinlendi. Günümüzde Nietzsche, 500 kelime, siyaset, sağ ve sol ideolojiler tarafından farklı yorumlandı. Popüler kültür, filmlerde, Fight Club, müzikte, metal felsefesi ve edebiyatta etkisi sürüyor. Felsefi tartışmalar, posthümanizm ve transhümanizmle yeniden gündemde. Sonuç olarak Nietzsche, felsefeyi akademiden sokaklara taşıdı. Onun düşünceleri, insanın özgürleşme mücadelesine ışık tutuyor. Kendi değerlerini yarat çağrısı, bugün bile geçerliliğini koruyor. Kendi alevlerinizde yanmaya hazır olmalısınız. Önce küllere dönmeden nasıl yeniden doğabilirsiniz? Böyle, buyurdu Zerdüşt izlediğiniz için teşekkürler.
Videolarımızın devamı için abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın.